Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni konusuyla ilgili olarak beyinle ilgili bazı konulara son birkaç videoda değinmiştim. Bu son birkaç videoda değindiğim konular eee, sanırım birçok arkadaş açısından ilk defa duydukları ya da duysalar bile pek ciddiye alıp üzerine ayrıntılı biçimde düşünmedikleri bir takım bilgiler içeriyordu. Fakat bu bilgiler genel olarak beyin ve insan davranışları ile ilgili eee, düşüncelerin genel yapısına baktığımız zaman biraz sıra dışı, garip, hatta birçok insan için kabulü olanaksız gibi gözükebilir. Dolayısıyla bu konuyu biraz daha işlememiz gerekiyor. Hatırlayacağınız gibi önceki videolarda beyne gelen duyu verilerinin çok büyük bir kısmını, yani görme ile ilgili olarak %90'a yakın, diğer duyularla ilgili olarak ise %90'dan çok daha fazlasının beyin tarafından ihmal edildiğini, daha doğrusu göz önüne tutulmadan işlerin yürütülmeye çalışıldığını söylemiştim. Şimdi bu da ister istemez akla bir takım soruların gelmesine neden oluyor. Yani e, ara beyin aşamasındaki canlılar açısından çevreyle kurdukları ilişkide dışarıdan gelen uyaranlar ne olursa olsun öncelik belli sinyallere tepki verme ve bu sinyallerin tetiklediği davranış kalıplarıyla e, hareketleri sürdürme olduğunu için ara beyin aşamasındaki canlıların bu tipten tepkiler göstermeleri birçok arkadaşa o kadar yadırgatıcı gelmemiştir. Yani örneğin bir ken örneği vermiştik. Tavuklar, kurbağalar, birçok hayvanla ilgili olarak böyle sabit davranış örüntülerinden örnekler vermiştik. Ve bunlar da o kadar yadırganacak, çünkü gözlemlerle çelişmeyen bir takım paket davranış programlarıydı bunlar. Fakat aynı davranış e, örüntülerinin, aynı paket davranış programlarının insanda bulunması birçok arkadaşa inanılmaz gibi gelebiliyor. Fakat konu üzerine biraz daha detaylı, incelikli ve evrim teorisinin daha önce sık sık andığımız bir takım ilkelerini göz önüne tutarak yapılacak bir değerlendirmede aslında bu işin o kadar şaşırtıcı olmadığını, tam tersine eğer beyne ulaşan verilerin hepsini beynin her aşamasında süzgeçten geçirip, değerlendirip ona göre bir takım davranışlarımıza yön vermeye çalıştığını düşünürsek aslında esas zor ve kavranması olanaksız olanın bu olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Yani bu dediklerim biraz karışık gelmiş olabilir size. Somut örneklerle anlatmaya çalışayım. Şöyle düşünelim. Beynimiz kendisine gelen verilerin hepsini işlemeye çalışıyor. Her adımda, her saniyede yapacağımız bütün davranışları, hareketleri buna göre ayarlamaya çalıştığını düşünelim. Böylesi bir durumda bizim günlük yaşam faaliyetlerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmemiz mümkün olabilir mi? Şöyle düşünün. Hızlı bir şekilde evden çıktınız, merdivenlerden koşarak indiniz, arabaya yetişmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu işi yaparken aklınızda tek bir şey var, otobüsü kaçırmamak. Yani okula gidiyor olabilirsiniz, işe gidiyor olabilirsiniz ya da ne bileyim herhangi bir şeyiniz vardır. Evinizin 50 metre ötesinde otobüsün ileriden gelmekte olduğunu gördünüz. Biliyorsunuz ki otobüs eğer fazla yolcu yoksa en fazla 1-2 dakika duracak. 1-2 dakika sonra otobüs kalkacak. Şimdi otobüse yetişmeniz gerekiyor. Balkondan gördünüz. Hemen geri koştunuz. Portmantoya gittiniz, çantanızı, üstünüze giyeceğiniz neyse onu aldınız, ayakkabılarınızı alelacele giydiniz, merdivenlerden koşarak iniyorsunuz. Yani asansöre bile binmediniz, kapıyı açacaksınız, işte karşıdan gelen insanlara çarpmamanız gerekiyor. Kapıyı belli bir kuvvetle çektiğinizde kapının açılacağını, o arada siz aradan geçeceğinizi, merdivenleri sayısını hiç bilmeden otomatikman merdivenlerden inerek yola doğru koşacağınızı düşünelim. Şimdi bütün bunların hepsi aslında sabit davranış
kalıpları biçimindedir. Yani diyelim bir Kenne'nin ya da bir Caretta Caretta'nın sınırlı sinyallere bağlı olarak davranış örüntüleri gibi düşünmeyin. Bizim sergilediğimiz bu sabit davranış örüntülerinin çoğu koşullu refleksler olarak yaşamsal pratiğimiz içerisinde edindiğimiz otomatik davranışlardır. Yani biz merdiveni inerken merdivenlere hiç dikkat etmeyiz. Ayaklarımız otomatikman biz farkında olmadan bu işlemleri gerçekleşir. Ya da sabahleyin kalktığınız anı düşünün. Kalktınız, saatin zili çalıyor. Saatin zili çalıyor, gözünüzü araladınız, elinizi uzatırsınız. Yanınızdaki herhangi bir masa ya da komodin ne varsa işte saat onun üstündeyse elinizle pat diye onun düğmesini bulur, basar susturursunuz. Peki saatin orada olduğunu o kadar hassas bir biçimde nereden biliyorsunuz? Çünkü her gün, her sabah bunu yapıyorsunuz. Her sabah bunu yaptığınız için bu hareket sizde otomatik bir hale gelmiştir. Dolayısıyla kalktınız. Ayaklarınızla hiç yerde terliğin nerede olduğunu araştırmaya gerek duymadan ayaklarınızı hemen terliğin olması gereken yere, çünkü her gece yatarken genellikle terlikleri orada çıkarıyorsunuz. Pat diye çıkarıyorsunuz, ayaklarınızı uzatıyorsunuz, terliği giyiyorsunuz, kalkıyorsunuz. Kapıya gittiniz, lavaboya gideceksiniz, tuvaletin kapısına gittiniz. Kapıya elinizi uzattığınızda kapının kolunun nasıl açılacağını biliyorsunuz. Bildiğiniz için ona göre bastırırsınız. Eğer kapı kolu dönmeliyse dönme hareketini yaparsınız. Bu sırada ne kadar güç harcayacağınızı bildiğiniz için o kadarlık bir güç harcarsınız. Ama bu söylediğim işlerin herhangi birisi beklediğiniz gibi olmadığı zaman bu sefer şaşırırsınız, dikkat kesilirsiniz. Acaba aksilik ya da terslik nerede diye bakarsınız. İşte bu sırada beyne geri bildirim gönderirsiniz. Yani yeni uyaranlar, yeni görsel veriler gider. Beyin bunları işleyerek size tekrar tabloyu sunar. Tabloyu sunduğu için bir aykırı durum varsa onu anında tespit edersiniz. Diyelim kapı kolu sıkışmış olabilir ya da kapı kolunun açılmasını engelleyecek biçimde içeride birisi vardır. O yüzden açılmıyordur. Bu sefer ne yaparsınız? Beklersiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim günlük yaşantımızı sürdürebilmemiz için her şeyi her an beynimizin değerlendirmesi, gelen verilerden sonuçlar çıkarıp onlarla birlikte bize yön belirlemeye kalkmış olsa beynimiz birçok işlemi biz günlük rutin akışı içerisinde hızlı, seri ve sonuç alacak biçimde gerçekleştiremeyiz. Şimdi bunun çok somut örneklerini trafikte hepimiz yaşamışızdır. Yani ister kendi arabamız olsun, ister yolcu olarak değişik araçlara binmiş olalım. Diyelim tam araba hareket edecek. Biz şoförüz ya da yolcuyuz, fark etmez. O sırada bir telefon çaldı. Açtık telefonumuzu. Kulaklığımızda var. Çoktandır görmediğimiz bir arkadaşımız, acil bir sorunu var. Onunla ilgili sizi aramış olsun. İster istemez ilginiz ona yönelir. Arkadaşınızı dinlersiniz, ona sorular sorarsınız, tartışırsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Diyelim aradan 15 dakika geçti. Gerçekten önemli bir konu. Arkadaşına yardımcı olmak istiyorsunuz. Böyle işte bir takım şeyler, bilmediğiniz konuları anlatıyor. Siz sorular soruyorsunuz falan. Bütün bu süre içerisinde ister şoför olun, ister yolcu olun, trafik akışı içerisinde normal akışınız devam eder. Yani şoförseniz her gün gittiğiniz bir yolsa hiç sıkıntı çekmeden ilgili ışıklara geldiğinizde durursunuz, nereden döneceğinizi bilirsiniz, ne zaman hızlanacağınızı bilirsiniz. Bütün bunları yaparsınız ama aslında bütün dikkatiniz telefon konuşmasındadır. İşte burada bir sıkıntı yoktur. Yani bunu daha önceki videolardan bazısında otomatiğe bağlama olarak söylemiştim. Yani şartlı refleksleri anlatırken bu konuya örnek vermiştim. Şimdi siz otomatik pilota bağlı olarak arabayı sürdüğünüz ya da arabada gittiğiniz için çevrede neler olup bittiğini hiç fark etmezsiniz. Yani o kadar çevrede gelen uyaranları, ses, ışık, görüntü, koku, bütün bu uyaranları
hepsini bastırırsınız. Bunlar arka plana geçer. Sizin için önde olan aslında arkadaşınızla yaptığınız konuşmadır. Şimdi burada iki özellik var. Birincisi dikkati yoğunlaştırma yeteneğimizin insanlar açısından diğer hayvanlara oranla çok daha güçlenmiş olması. Kuşkusuz bunun evrimsel basamakları ve olanakları da var. Fakat biz bunu yapabiliyoruz. Yani başka canlılar bu kadar yapamıyorlar. Örneğin düşünün, kalabalık bir partidesiniz. Bir anda müzik çalıyor, herkes kahkahalar atıyor, bağırışıyorlar, çağrışıyorlar, konuşuyorlar. Ama biraz ileride sizden söz eden, sizin isminizi zikreden birileri olduğu zaman o kalabalık içerisinde o seslenmeyi duyar, o konuşmaya kulak kabartabilirsiniz. Yani bizim beynimizin bu kadar yoğunlaşabilme ve dikkat seçicilik özelliği de vardır. Artı bütün bunları yapmanızı sağlayan beynin otomatik pilotta çalışma özelliği vardır. Bütün bunları niye anlatıyorum? Bütün bunları anlatma nedenim beynin çalışmasının hiç de bizim sandığımız gibi ya da genel olarak sanıldığı gibi duyu verilerini, dışarıdan gelen duyu verilerini anlık olarak alıp değerlendirip sonuçlar çıkararak bizi yönlendirdiği, beynin bizi bu şekilde yönlendirdiği doğru değil. Yani ara beyin aşamasındaki daha alt basamaklardaki hayvanlardaki sabit davranış paketleri kadar olmasa da biz de günlük yaşantımızı belli rutinler, belli kalıplar, belli sabit hareket desenleri biçiminde sürdürüyoruz. Şimdi tabii bu ilk bakışta biraz kulağa tırmalayıcı ya da kabulü olanaksız gibi gelebilir. Fakat biraz ayrıntılı çevremize baktığımızda bir takım olayları bu gözle değerlendirdiğimizde konunun aslında tam da böyle olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Çok basit örnekler verebiliriz bu konuda. Bilmem hiç izlediniz mi? Pakistan ya da Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerdeki trafik akışını hiç izlediniz mi bilmiyorum. Eğer izlerseniz şaşıracaksınızdır. Yani onlarda trafik ne sağdan ne soldan gider. Arabalar, motosikletler, atlı hayvanlar her şey birbirlerinin içerisinde inanılmaz bir senfoni gibi kimi sağdan kimi soldan birbirlerine gelip geçiyorlar. Hiç kimse de birbirine çarpmıyor. Kuşkusuz arada çarpmalar oluyordur ama en kurallı trafiğin en sık olduğu ülkelerde bile bu oluyor. Peki bu insanlar bunu nasıl başarıyorlar? Çünkü koşullu refleks yani şartlı refleks dediğimiz refleksler sayesinde bu konularda trafiğe çıktıklarında insanlar neyi nasıl yapacaklarını artık ezberlemişler. Yani otomatik pilota bağlanmıştır. Eğer bu otomatik pilota bağlanma olanağı olmasa zaten hiçbir zaman trafikte tek yönlü ya da çift yönlü trafikte akış olmaz. Herkes trafikte giderken kendi yoluna dikkat eder. Fakat çevredeki ayrıntıların hepsine dikkat edemez. Etmeye kalksa zaten trafikte gidemez. Dolayısıyla bir yandan birçok uyaranı göz ardı eder, bir yandan karşıdan gelenlerin kendisi gibi davranacaklarına peşinen kabul etmiştir, onlara güvenir ve bu şekliyle trafikte sorunsuz biçimde gider. Peki bunlar olmadığında ne olur? Örneğin bir somut bir örnek vereyim size. Bir ülkede böyle ana şehir merkezine bağlanmak üzere olan çevre yollardan birisinde böyle uzunca bir caddede araçlar karşılıklı gidiş geliş yapıyorlar. Sonra bir yamaç gibi bir yer var. Yamaçtan sola doğru dönülüyor. Fakat burada bir ışık falan yok. Yani dört yol ağzı, karşıdan gelenler var. Yol sola gidiyor. Sağdan gelen bir yol da var ama oradan pek gelen giden olmuyor. Orada normal trafik akışı normal olarak devam ediyor. Sonra bu duruma trafik idaresi
bunun sakıncalı olabileceğini düşünerek bu nispeten trafiğin çok yoğun olmadığı yere trafik ışıkları koyuyor, levhalar koyuyor. Yani levhalarda geçiş üstünlüğü, kimin sağa gideceği, kimin işte sağa dönemeyeceği ya da sola dönemeyeceği bu yönlendirmeler var. Fakat bu trafik levhalarını koyduktan sonra aradan 2-3 ay geçiyor. Bu bölgeden sürekli kaza haberleri geliyor. Tabii yetkililer bunu araştırıyorlar. Diyorlar eskiden biz levha koymadan önce hiçbir kaza bir şey olmuyordu. Fakat levhayı koyduktan sonra olağanüstü derecede trafik kazaları bu bölgede arttı. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni işte biraz önce anlatmaya çalıştığım sabit davranış kalıpları. Yani şartlı refleks halinde. Önceden trafik levhaları olmadığı için herkes karşıdan gelen arabanın durumuna, kendi hızına ya da trafiğin yoğunluğuna göre dikkat ediyor ve ona göre sola sağa ya da dönüyor ya da ileri gidiyor. Fakat trafik işaretleri olduğu zaman insanlar diğer insanların, diğer trafikteki sürücülerin ne yaptıklarına, ne yapmadıklarına dikkat etmeden direkt tabelalara baktıkları için ama oraya tabelaların yerleştirdiğini fark etmeyen insanlar hala eski bildikleri davranış kalıplarıyla hareket etmeye devam ettikleri için kaçınılmaz olarak kazalar gündeme geliyor. Çünkü şöyle yapıyor, adam geliyor, oraya geldiğinde her zaman yaptığı gibi sağını solunu şey yapıyor. Diyelim sağdan hafif bir araba geliyor ama önemli değil, nasıl olsa yavaşlayacak, bana yol verecektir diye düşünüyor. Oysa ki o araç da ışıklara bakarak, levhalara bakarak geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu, hızlı da gelse ötekinin nasıl olsa durmak zorunda olduğunu ve duracağını düşünüyor. Ama tabii işler öyle olmadığı için bu sefer kazalar artıyor. Yani burada beynimizin çalışma tarzını, çalışma sistematiğine ilişkin somut bir örnek karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun daha çarpıcı ve daha sonuçları bakımından üzücü bir örneğinden daha söz edeyim. Genellikle çift yönlü, yani bölünmemiş bir yol düşünün. Şehirler arası yolda, örneğin bir kasabadan ya da bir köyden geçen bir geliş gidişli bir yol olsun. Bu yolda araçlar gidiyorlar. Bu tür yollarda genellikle karşıdan karşıya geçen yayalara araçların çarpmasıyla kazalar oluşur. Genel olarak bakıldığında bu kazalarda çocukların yetişkinlere oranla çok daha fazla mağdur oldukları, yani sürücülerin çoğunun yetişkinlere değil de çocuklara çarptıkları fark ediliyor. Tabi ister istemez uzmanlar bu konuyu araştırıyorlar. Araştırdıklarında şunu buluyorlar. Evet, genellikle çocuklara daha çok çarpılıyor. Çünkü normal koşullarda sürücüler, diyelim bir sürücü şehrin kasaba ya da köyün girişine yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Karşıda bir karaltı beliriyor. Bu karaltı karşıya geçecek, belirgin bir şey. Şimdi insanlar karşıdaki uzaktaki nesnelerin boyutlarıyla aradaki mesafeyi bilinçsiz olarak özdeşleştiriyorlar. Yani şöyle diyelim, işte size 100 metre mesafede yetişkin bir insan bir çocuk boyutunda ancak gözükür. Dolayısıyla sürücülerin çoğu bir çocuk boyutunda bir gölge gördüklerinde bunun bir yetişkin olduğunu ve yaklaşık 100-150 metre uzakta olduğunu düşünüyorlar. Ve dolayısıyla frenleme yapacaksa eğer ona göre kendini hazırlıyorlar. Fakat karşıdan karşıya geçen tek başına bir çocuksa çocuk çok daha yakından, yani 30-40 metre önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Ama sürücü onu bir yetişkin olarak düşündüğü ve en azından 100-150 metre uzakta olduğu için hızını azaltmayı beceremiyor. Ve dolayısıyla da daha çok çocuklara çarpılıyor. Yani bu tip yollarda çocuklara çarpılmasının esas nedeni bizim görüntüleri uzaklıkla boyutları birbirine kıyaslamada
edinmiş olduğumuz reflekslere ve sabit hareket örüntülerine bağlı olarak gerçekleşiyor. Şimdi bu örnek de bize şunu gösteriyor. Demek ki biz her durumda karşımıza çıkan nesnelerin gerçek durumlarını ve onların gerçek ilişkilerini kavramak için beynimizin sürekli bir A'dan Z'ye bir işlemlerden geçirme şeklinde bir özelliği yok. Tam tersine beynimiz şunu yapıyor. Beynimiz bu tür durumlarla karşılaştığında o görüntüyü hatırlıyor. Çünkü beynimizin en önemli özellikleri bu hatırlama yeteneğimiz bizim diğer hayvanlara göre çok daha kapsamlı ve incelikli. Dolayısıyla bu görüntüyü hatırlıyor. Bu görüntüye uygun davranış kalıbının ne olacağı zaten beyindeki sinir kas sistemine de yerleşmiş olduğu için, yani refleksler biçiminde yerleşmiş olduğu için otomatikman o biçimde davranışa izin veriyor. Fakat sonuç beklenmedik olduğunda tabii bir şaşırma oluyor. Şaşırma durumunda geri bildirim yapıyoruz. Yani burada benim alışık olduğum ya da her zaman yaptığım harekete uygun bir durum yok. Bunun aslı nedir diye dikkat ederek yoğunlaştığımızda yeni bir süreçle olayı yeniden değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi bunu bulgur ya da nohut tanelerine yere atarak arkadaşınıza bunları tespit etmesi gerektiğinde örneğini vermiştim. Onun gibi bu örnek bizim yaşamımızın hemen hemen her anında sürekli olarak yaptığımız bir durum. Dolayısıyla bizim beynimizin işleyişinde bu özelliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu dikkat etme konusu aslında dilin gelişmesi, dilin kullanımı açısından da son derece önemli. Yani bize örneğin belli durumlarda karşımızdaki insanların neler söyleyeceklerini, neler söylemeye hazırlandıklarını çoğu durumda tahmin ederiz. Tahmin etmeye çalışırız ve günlük yaşamın rutin akışı içerisinde bu tahminlerimizin çoğu doğru çıkar. Doğru çıktığı için de bunlara uygun olarak davranırız. Örneğin sabahleyin kalktınız, evden çıktınız, apartmandan çıkana, kapıyı kapatana ya da durağa ya da arabanıza gidene kadar her gün karşılaştığınız insanları düşünelim. Bu insanlarla selamlaşmanız, onlara günaydın demeniz, onların size günaydın demesi ya da işte selamlaşmanız, bunların çoğu aslında beklediğiniz davranış ve hareketlerdir. Ve beklediğiniz davranış ve hareketler olduğu için de bunlar tıkır 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 yolunda gider. Aksine durumlar olduğunda bu sefer dikkat yoğunlaşması ve geri bildirim yaparak yeni duruma uygun biçimde algı faaliyetiniz yeniden başlar. Daha önce birkaç kere sözünü ettiğim ve değişik örneklerini verdiğim kamera şakalarının altında yatan esas mekanizma da budur. Yani örneğin geniş bir meydanda saksıların arasında duran çalılardan birisinin, Bushman prank denen, çalı adam denilen şakada yapılan buydu. Sıra sıra saksıda ağaçlar ya da çalılar var. Fakat bunlardan birisi aslında kamufle edilmiş bir insan. İnsanlar tam yanından geçerken doğal olarak her zaman bir saksının içerisinde bir yeşillik, dallar, bir şeyler gördüğünde insanlar bunun bir bitki olduğunu, bitkilerin hareket etmediğini ve hiçbir şekilde hareket etmeyecekleri için kendileri açısından bir tehdit oluşturmayacağını peşinen kabul ederler. Yani onların günlük yaşamlarında edindikleri koşullu refleksler onlara bu sonuca getirmiştir. Fakat çalı adam şakasında bu çalılardan birisi hiç beklenmedik bir şekilde hareket edip insanların üstüne doğru yürüyor. Yürümese de işte elini kaldırıyor, şey yapıyor, bir şeyler yaptığı zaman bu sefer birdenbire beklenmedik bir durumla karşılaştığı için devreye kork ve kaç tepkisi giriyor. Ve bu ilkel tepkiyle birlikte insanlar korkunç sesler çıkararak
refleksif olarak kurtulmak için aniden umutsuzca çırpınmaya, bağırmaya, kaçmaya ya da tepinmeye başlıyorlar. Peki bu ne oluyor? Bu da işte günlük yaşamda bizim esas olarak ağırlıklı olarak sabit davranış kalıplarına, sabit davranış hareketlerine bağlı olarak yaşantımızı sürdürdüğümüzün somut bir örneği. Beynimizin çalışma tarzının bu biçimde olduğunu ortaya koyduğumuzda ister istemez akla bir takım sorular geliyor. Yani bizim davranışlarımız, hareketlerimiz, yapıp etmelerimiz ya da beynimizin çalışması eğer ara beyin aşamasındaki hayvanların bir takım sınırlı sinyallere bağlı olarak gündeme getirdikleri paket programlar gibi ise insanı hayvanlardan ayırt eden üst bilişsel faaliyetleri nereye koyacağız? Yani bu üst bilişsel faaliyetler beynin neresinden ortaya çıkıyor ve nasıl yönlendiriliyor? Bu soruya yanıt verebilmek için beynimizin yapısına, beynin nasıl çalıştığına, beyinde verilerin nasıl işlendiğine ve bir takım kararların nasıl alındığına bakmamız gerekiyor. Bunun için de beynin yapısı ve işleyişine ilişkin bir takım konuların ayrıntılarına, yani tabii bir anatomist ya da bir nörofizyolog düzeyinde ya da onların ele aldıkları biçimiyle değil de kabaca konumuzu ilgilendirdiği kadarıyla bu konulara girmek zorundayız. Fakat bu konulara girmemiz için de öncelikle yine epistemolojik ve metodolojik, yani bilgi bilimsel ve yöntem bilimsel bazı konuları kısaca hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bu hatırlatmaları yapmadığımızda daha önce birçok örneğini gördüğümüz biçimiyle bizim yanlış noktalara gitmemiz ya da yanlış denilebilecek bir takım yargı ve değerlendirmelerden kendimizi korumamız pek mümkün olmayacak. Hatırlayacağınız gibi bu videolar dizisinin başlarında zaman zaman bu epistemolojik ve metodolojik sorunlarla ilgili bazı videolar çektim. Yani buna mecburduk. Çünkü burada esas sorun bizim karşımızdaki olguları değerlendirmek, bu olgulardan doğru sonuçlar çıkarabilmek için yapmamız gerekenlerle ilgili bir mesele değil. Burada bizi en çok zorlayan konulardan birisi bizim dediğim genel olarak insanlığın, bilim insanlarının, düşünürlerin, araştırmacıların aşmaları gereken bir takım sorunlar var. Bu sorunları eğer yeterince vurgulamazsak ve bu sorunlara dikkat çekmediğimizde dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Bildiğiniz gibi bu aynı noktanın temelinde de insanın benzersizliğine ve eşsizliğine ilişkin olarak yapılan vurgu var. Kuşkusuz bu konuya sürekli dikkat çekmeye çalışıyorum. Fakat her adım başı hangi konuyu ele alırsak alalım, konular dönüyor dolaşıyor. Sonuçta evet, hayvanlarla bazı ortak noktalarımız olabilir ama insan farklıdır. Peki insan nasıl farklıdır? İnsanın farklılığı nasıl ortaya çıkmıştır? Ya da bu farklılığın anlamı nedir? Bu soruları genellikle ne yazık ki insanlar sormuyorlar. Oysa ki bizim esas sormamız gereken bu. Konusunda da bu karmaşa ve çıkmaz sokaklara girmek sık sık gündeme geliyor. Şimdi geçmişten bu yana bu konuda yapılan en büyük yanlışlardan birisi, ki daha önceki videolarda kısmen anlatmaya çalışmıştık, beyni belli kompartımanlara, belli bölümlere bölerek belli hareketlerin, belli davranışların ya da belli becerilerin beynin belli noktalarında özelleştikleri ve uzmanlaştıkları yönünde bir ön kabul vardı. Bunu biliyorsunuz, ta frenoloji dediğimiz bir düşünce akımıyla birlikte başladığını, zaman içerisinde beynin belli bölgelerinin belli işlevlerle ilgili olarak somut ipuçları vermesinden hareketle buraların bu
faaliyetlerin merkezi olduğu şeklinde bir ön kabul vardı. Yani buna göre işte diyelim işte beynin belli bir bölgesinde arızalar, sakatlık ya da yaralanmalar olduğunda diyelim kişinin konuşması bozuluyor, konuşamıyor ya da anlama yeteneği gidiyor ya da beynin belli bir bölgesi olduğunda kişinin kişiliği değişiyor. Geçmişteki kişiliğine hiç uyumlu olmayacak biçimde saldırgan bir takım davranışlar içerisine girebiliyor ya da tam tersi olabiliyor. Şimdi bu tip olaylardan hareketle beynin belli bölümlerinin belli işlerin merkezi olduğu yönünde büyük bir inanç vardı. Ama birkaç video öncesinde anlatmaya çalıştığım gibi beynin plastisite özelliği sanılandan çok daha güçlü ve gelişkin olduğu için bu özelleşmiş beyin bölgeleri ya da bazılarının adıyla beyindeki modüller konusu hiç de öyle sanıldığı gibi değil. Şimdi beyinde modüllerin bulunmadığı ya da modüller şeklinde bir işleyişin beynin temel işleyiş biçimi olmadığını değişik videolarda anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bu modüller anlayış ya da özelleşmiş beyin bölgelerine ilişkin anlayışın doğal bir çıktısı olarak bilim insanları özellikle beynin son gelişen bölümü olarak neokorteks yani beyin kabuğu üzerine yaptıkları çalışmalarda en çok şuna dikkat ettiler. Yani tamam dıştan bakıldığında neokorteks belli katmanlardan oluşuyor ve belli bir bölümün diğer bölümden hiçbir farkı yokmuş gibi gözüküyor ama bu kadar özelleşmiş beyin bölgelerinin olması ya da beynin belli bölgelerin hasara uğramasıyla belli davranış ya da hareketlerin sekteye uğraması ya da olanaksızlaşması aslında demek ki beynin kendi yapısında bir takım özelleşmiş farklı yapıların olması gerektiği gibi bir düşünce ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla yaklaşık 100-150 yıl boyunca 19. yüzyılın sonlarından başlayarak özellikle 20. yüzyılın başlarında nörolojinin öncüsü sayılabilecek bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla birlikte yoğunlaşan beyin araştırmalarında temel hedef beynin yapısının neden bu kadar beynin yapısının hangi açılardan farklı olduğunu bu özelleşmiş beyin bölgelerine neden olan yapıların nereden kaynaklandığının araştırılması gibi bir görev vardı. Ve dolayısıyla yani birçok nörolog ve bilim insanı kuşağı beyin araştırmaları içerisinde hep buna dikkat ettiler. Bütün bu çabalara karşın anlamlı sonuçlar bulunamadı. Kuşkusuz bazı sonuçlar bulundu. Yani örneğin diyelim beynin belli bölümlerinin nasıl işlediğine ilişkin yapılan çalışmalarda bir bölgeden diğer bölgeye oradaki nöronların ve işte diğer destek hücrelerinin yapılarına göre belli farklılıklar tespit edildi. Fakat bu farklılıkların tespit edilmesi aslında bilim insanlarını arzuladıkları sonuca ulaştırmadı. Çünkü yöntem yanlıştı. Evet, yöntem yanlıştı. Esas yöntem farklılıklar üzerine değil de beynin bütünündeki benzerlik ve esas yapının ne olduğu üzerine yoğunlaşılması gerekiyordu. Şimdi bu ilişki bu biçimiyle tersinden yürütülmediği için beynin farklı bölgelerindeki görece küçük farklılıklara fazlaca anlamlar yükleyerek bir takım sonuçlara ulaşılmaya çalışıldı. Ve bunlar da ister istemez konunun iyice dağılmasına ve ulaşılmak istenen esas sonucun ulaşılamamasına neden oldu. Yani bugün yavaş yavaş beynin tam olarak nasıl işlediğine, beyindeki yapıların, özelliklerin esas olarak nelerden kaynaklandığına ilişkin bir bakış açısı gelişmek durumunda. İşte konuya bu açıdan baktığımızda
herhangi bir bilimsel konuyu, bilimsel ya da felsefi bir konuyu nasıl ele alınması gerektiği, bu konularda nelere dikkat edilmesi gerektiği, yöntem bilimsel ve bilgi bilimsel, yani metodolojik ve epistemolojik hangi konulara dikkat etmemiz gerektiğine sık sık vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu yapmadığımız zaman, yani yalnızca bir takım somut bulgulardan, ortaya çıkan sonuçlardan ve bunlara dayalı olarak sözü edilen teorilerden söz ederek, bunları birbirleriyle karşılaştırarak belli bir noktaya varmamız ne yazık ki olumlu sonuçlar doğurmuyor. Dolayısıyla beni izleyen arkadaşların sabrına güvenerek önümüzdeki 1-2 videoda yöntem bilimsel ve bilgi bilimsel, yani epistemolojik ve metodolojik sorunlarla ilgili bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Daha önce teleolojik bakış açısı, insanı merkeze alan insan merkezcilik, maymuncuk teoriler gibi bir takım konulara yaptığımız vurgular daha önceki videolarda bizi hangi bakımlardan zorladığını ve ne tür yanlış anlamalara kapı araladığını daha önce ortaya koymaya çalışmıştım. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç videoda bu konuyu bu yönüyle devam ettikten sonra yeniden insan beyninin bir takım özelliklerine ve bu özellikler çerçevesinde insan dilinin gelişme uğraklarının değerlendirilmesine devam edeceğiz. Yani sonuç olarak insan dilinin evrimini ve gelişmesini yalnızca insanın değişik organ yapı ve düzeneklerinin gelişmesine değil, özel olarak beyindeki gelişmelerin ayrıntılarına bağladığımı hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bu konuyu bu yönüyle devam etmek istiyorum. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.